Merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle göstereyim. Elimde bir MacBook Air M1 var. 2020 modeli. Neden ben MacBook aldım? Çünkü müzik çalışmalarımı iPad üzerine GarageBand'da sürdürüyordum. Fakat iPad'den sonra gerçekten bir bilgisayara ihtiyaç duydum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ekran biraz ufak. Benim iPad'imin ekranı. Daha geniş ekranda çalışmak istiyorsunuz. Dış ortama daha hemen hızlıca bir paylaşımda bulunmak istiyorsunuz. iPad'de bunları yapmak zor oluyor. Ve bağlantı yaptığınız cihazların her biri içinde bir voltaj beslemesi yapmak durumunda kalıyorsunuz. Şimdi M1'ın en büyük özelliğinden bir tanesi, benimkisi 8 GB'lık ve 256 GB hard disk olan modelinden. Yani en base versiyonu. Yeterli mi derseniz benim için yeterli. Çünkü nedir? Aynı zamanda video editlemelerimi burada yapacağım. DaVinci Resolve kullanıyorum ve aynı zamanda GarageBand uygulamasını kullanıyorum. Keza Logic Pro'da kullanabilirsiniz. Ableton'da kullanacağım. Daha henüz Ableton yüklemedim. Ancak şöyle söyleyeyim. Bütün bu yüklediğim programları öncelikli olarak 8 GB kaldırabilir şekilde. Yani 8 GB RAM yeterli. Aynı zamanda 256 GB hard diskte, yani ben bütün programları kurduğum zaman bana 100 GB kadar bir yer kalıyor. O da yeterli. Şimdi bundan önceki videomda şunu anlatmıştım size. Word'e Panda 49 tuşlu bir MIDI klavye vardı. O MIDI klavyeyi neden aldım? İşte ben bu cihaz için aldım onu. Çünkü şunu söyleyeyim. Ben bu cihazı çok rahat yanımda taşıyorum. O kadar hafif ki MacBook. Yani kilo olarak henüz ölçmedim ama gerçekten çok hafif ve çok ince. Bunu istediğim her yere gidip müzik çalışmalarıma devam edebiliyorum. Ya da video edit çalışmalarıma devam edebiliyorum. Normal bir PC'den vazgeçmemin en büyük temel nedeni buydu. Çünkü PC'lerde maksimum alabileceğim 3 saat fabrika verisiyle gelen pil artık kullanmaya başladıktan sonra 2,5 ve 2 saate düşüyor. Ve bu da çok yeterli değil. Çünkü bir render'a soktuğunuz zaman 35-40 dakikada pil direkt bitmeye başlıyor. MacBook'ta böyle bir şey yok. Ben DaVinci Resolve'da PC'de aldığım render işlemini yaklaşık 10 dakikalık bir videoyu 4 dakikada falan render alıyorum. Orada 35-40 dakikalara varan bir süreyle alıyordum ki kullandığım bilgisayarda Core i7. Şimdi benim burada görmüş olduğunuz gibi burası bir home studio tarzı bir şey yaptım. Ofisimde. Bir klavyem var. Yamaha'nın keyboard'u var. 61 tuşlu Ori 700. Bunu kullanıyorum ama bu ağır, büyük. Dolayısıyla Word'e Panda'yı almamdaki en büyük neden oydu. Taşınabilir olsun, hafif olsun ve istediğim yere direkt kaldırabilir. Kullanmak istediğim zaman da hemen bağlayayım. USB'li olsun. Dışarıdan herhangi bir power'a ihtiyaç duyması. Şimdi bunu ben power'a bağlamak zorundayım. Bu yerinden kalkmaz. Dolayısıyla MacBook'u aldım fakat MacBook'ta şöyle bir şey var, sorun var. Aslında sorun değil de teknoloji gelişmiş. Biz de bu teknolojiye ayak uydurmaya çalışıyoruz. MacBook size şöyle iki tane, şurada görmüş olduğunuz gibi girişle geliyor. Bu iki tane girişi nasıl kullanacağım derseniz bir dock station almak zorundasınız. Şöyle söyleyeyim, hemen bir dock bağlıyorum buna. Bu Type-C'dir. Şu şekilde bağladıktan sonra benim aldığım şunun üzerinde şöyle göstereceğim hemen size. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Type-C'den bağlantıları var. 2 tane USB bağlantısı var. Burası en hızlı olan USB bağlantısıdır ve normal memory kartlar için bunu da bu videolardan alırken işte artık USB'de transfer etmeyeceğim. Direkt kartı söküp buraya SD kartı takabiliyorsunuz. Daha da ufağını buraya takabiliyorsunuz. Şimdi bu 2 tane Type-C olmasının özelliği şu. Zaten alırken buna dikkat edin. Bir tanesinden şarj oluyor. Yani onu da şöyle göstereyim. Zaten PD diye yazmışlar üzerine. Bir tanesinden şarj olurken bir tanesinden de normal Type-C bağlantısı yapıyorsunuz. Şimdi Type-C bağlantısı önemli dedik. Neden önemli? Cihaz üzerinde zaten 2 tane Type-C portu var. Bir tanesini buna taktığım zaman geriye bir tane port kalıyor. Dolayısıyla ben herhangi bir Type-C cihaz tekrar eklemek istediğim zaman o portu da bilgisayar üzerinden kullanırsam bu sefer ne olacak? Benim başka bir ekstradan bir şey daha takma hakkım yok. O yüzden en azından bir tane daha olsun diye böyle bir dock üzerinde 2 tane giriş olan, Type-C girişi olan bir hub almayı tercih ettim. Şimdi bunun bir tanesinden yalnız power besliyorsunuz. Yani batarya bitmeye yakınken tekrardan bataryadan güç veriyoruz. Gücü buradan verdik. Diğeri boşta zaten Type-C. Bu da burada var. Dolayısıyla 2 tane daha benim bununla birlikte Type-C hakkım oluyor. Şimdi bunu niçin kullanıyoruz?
Dedim ya 256 GB hard diski var ve hard disk programları yükledik. Bilmem ne, daha kendi işlerimizi kaydetmedik. Sadece programları yükledik, update'leri yaptık vesaire. Ne oldu? Hard disk üzerinde yer azalmaya başladı. Ortalama bana 100 GB yer kalsa müzik yapacağım, video yapacağım. Bunlarla birlikte diğer yerleri de harcayacağım. Dolayısıyla neden bunun içerisine kaydedim? O zaman kendim şöyle bir kutu aldım. Bunun içerisine de bir SSD taktım. Bunun içerisinde yaklaşık bir 512 GB'lık SSD var. Bu da USB 3.0 Type-C'li bir kutu. Bu kutunun içerisinde benim şöyle göstereyim size. Görün. SanDisk'in bir SSD diski var. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Bu Type-C girişidir. Şimdi bunu da buna takıyorsunuz, bağlıyorsunuz Type-C girişinden. Bunu da MacBook'a bağladığınızda ne oluyor? Bunu ikinci bir hard disk olarak kullanabiliyorum. O zaman ne oluyor? Yani benim aslına bakarsanız 256 artı 500 de burada yaklaşık 750 GB'lık bir alanım olmuş oluyor. Bunu buna bağladık. Bunu da Macintosh'a bağladık. Ne oluyor? Bir tane daha Type-C yerim kalıyor. Şimdi elektriğim bitse buradan bağlarım ama bunu bu şekilde kullanaraktan neyi yapmış olduk? Hard diskimiz 512 GB daha arttı. SSD ile aynı hıza sahip. Dolayısıyla benim buna daha farklı bir paralar verip üst modelini almama gereksinim duymuyordu. MacBook Air'lerde şöyle bir özellik var arkadaşlar. İşlemcinin içerisinde RAM olduğundan dolayı RAM'i hiçbir şekilde yükseltemiyorsunuz. Yani internette videolar var, bir şekilde üzerindeki o RAM bloklarını söküyorlar, takıyorlar. Fakat buna Apple garanti vermiyor. Yani çalışsa bile diyor, daha sonrasında biz bunu işlemci üzerinde kilitlemişizdir ve bilgisayarınız açılmaya da bilir diyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla bu cihaz alırken RAM'ini upgrade etmeyeceğinizi bilin. Hard disk keza o şekilde. Hard diski de upgrade edemiyorsunuz. Dolayısıyla ya başlanırken yüksek gigabaytlı bir hard diskli MacBook alın. Bunu diyorum ama aç parantez, siteye girdiğiniz zaman Apple'ın sitesine, yani ufak bir artışın bile 8 milyar 10 milyar bandında bir anda arttığını görüyorsunuz. Şimdi böyle bir diske ben o kadar para vermiyorum. Şu elimde görmüş olduğunuz diskin fiyatı yaklaşık 450-500 lira gibi bir şey. Kutunun da maliyeti bana 160 lira oldu. Dolayısıyla ben 650 lira gibi bir şeye şunu mal etmiş oldum. Aynı sistemde, aynı güvenilirlikte bir depolama, ekstradan bir depolama alanı sağlayacak. Ve ben bunu aynı zamanda PC'deki dosyalarımı da kullanabileceğim. MacBook Air üzerinde bağlantıları nasıl yapacağımızı merak ediyorsanız şöyle söyleyeyim. Type-C girişinden laptopumuza bunu bağladık. Bakın burada USB girişleri var. Orgumuzun USB çıkışını direkt buraya taktığımız zaman GarageBand uygulaması direkt olarak bunu algılıyor ve MIDI klavyeniz çalışmaya hazır hale gelmiş oluyor. Ondan sonra normal standart bestenizi nasıl yapıyorsanız yapabilirsiniz. MacBook'u kullanmanın güzel bir avantajı daha var. O da şu: iPad kullanıyorsanız ve orada GarageBand uygulamanız varsa orada yapmış olduğunuz besteler aynı kullanıcı adıyla MacBook'u açtığınız zaman otomatik olarak iCloud üzerinden geliyor. Yani MacBook'ta yaptığınız bir çalışmayı aynı zamanda iPad'de görebiliyorsunuz. iPad'de yaptığınız çalışmayı aynı zamanda MacBook üzerinde görüyorsunuz ve 8. nesil üzerinde bir iPad'iniz varsa MacBook ekranının yan tarafına o ekranı ikinci bir ekran olarak tanımlayabiliyorsanız, Ventura buna güzel bir çözüm getirmiş. Aynı kablosuz ağına sahip iki tane bilgisayarınız var. Bir tanesi MacBook, bir tanesi iPad. iPad'i ekran olarak, ikinci bir ekran olarak Apple'da gösterebiliyorsunuz. Ama iPad'inizin en az 8. nesil olması gerekiyor. Böylelikle yanına koyduğunuz zaman ikinci bir ekran olarak iPad'i kullanabiliyorsunuz. MacBook kullanmak, inanın böyle profesyonel cihazlarınız varsa GarageBand uygulaması son derece keyifli hale geliyor. GarageBand içerisinde Logic Pro'yu indirmeniz için bir link de bu MacBook'larda geliyor. İsterseniz Logic Pro'yu indirip deneme sürümünde kullanabilirsiniz. Ben neden Logic Pro'yu kullanmıyorum derseniz, GarageBand benim için yeterli kalıyor. İşlerimi GarageBand'de halledebiliyorum. Ancak daha fazla ses stüdyosuna ve daha fazla ek geliştirilmiş özelliklere sahip olmak istiyorsanız siz de Logic Pro'yu GarageBand menüsünden indirebilirsiniz.
tarz mikrofonları MacBook'a bağlayamıyorsunuz. Nedenine gelecek olursak biraz önce MacBook üzerinde gördüğünüz sadece Type-C bağlantısı var. Peki DAC aldık. DAC'ta da herhangi bir şekilde USB dışında ve işte HDMI dışında bir bağlantı yok. Peki bu mikrofonun bağlantısı nasıl derseniz XLR bağlantısı, yani şu şekilde göstereyim size. Şöyle bir kablo. Dolayısıyla mikrofon bağlamak istediğiniz zaman, yani bir audio kaydı almak istediğiniz zaman o zaman bunu nasıl takacaksınız? Buna benzer USB mikrofonlar da var ancak çok başarılı olduğu söylenemez. Fakat böyle bir mikrofon veya Phantom Power'a sahip olan bir mikrofon kullanmak istiyorsanız, ya da şöyle göstereyim, ya da şöyle bir mikrofon kullanabilirsiniz, kullanmak isteyebilirsiniz. Gene keza bunun da arka tarafı, bunlar kaliteli mikrofonlar. Ve dediğim gibi Phantom Power'lı bir mikrofonu da kullanabilirsiniz. Phantom Power nedir? 48 volt güce ihtiyaç olan bir mikrofon çeşidi. Peki bunu nasıl sağlayacaksınız? Dolayısıyla sizin harici bir ses kartı almanız gerekiyor. Ben ne kullanıyorum derseniz Steinberg'in UR22 MK2 serisi gayet de güzel bir ses kartını kullanıyorum. O ses kartını USB üzerinden DAC'a bağlıyorum. DAC da MacBook'a bağlı oluyor ve artık o saatten sonra Macintosh'un kendi ses kartını değil, Steinberg'in ses kartını kullanıyor oluyorum. Ve onun üzerine orgumu bağlayabilirim, gitar bağlayabilirim, saz bağlayabilirim, mikrofon bağlayabilirim. Harici olarak dışarıdan artık istediğiniz her türlü enstrümanı dijital olarak bağlayabiliyorsunuz. Ev stüdyosu kurmak isteyen arkadaşlar için eğer bir MacBook'unuz olursa işler nasıl cereyan ediyor bunları göstermek istedim. Nelere ihtiyacınız duyuyor ve MacBook'ta bu işler nasıl yapılıyor bunları göstermek istedim. Peki MacBook alınır mı, iyi bir yatırım mı? Evet arkadaşlar, alınır. Şöyle söyleyeyim size, en az 10 seneniz rahattır bu piyasada, bu işe girerseniz MacBook'la. Bir daha herhangi bir şekilde bir bilgisayara veya bir yazılıma veya bir yazılım için ücret ödemenize veya ekstradan ücretler ödemenize, değişiklikler yapmanıza, upgrade etmenize gereksinim duymayacaksınız. Her şey stabil olarak işleyecek. O yüzden güzel bir yatırımdır ve zamandan tasarruf edeceksiniz. Çünkü compile işlemleri silikon işlemcide son derece hızlı. Yani render, derleme, saklama, kaydetme, bütün bunların ardından çok rahatlıkla kalkan bir işlemci, M1 işlemci. O yüzden eğer müzikle ilgileniyorsanız gerçekten olayı işlemcide çözmüşler diyebilirim. 8 GB RAM'e kesinlikle takılmayın çünkü işlemci birçok şeyi fevkalade üstünde seviyede hızla hallediyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.